Son zamanlarda Türkiye'de yaşanan protestolarda dikkat çeken görüntülerden biri, polislerin sert müdahaleleriyle onlara çiçek uzatan insanların yan yana gelmesi oldu. Bu görüntüler kamuoyunda farklı açılardan yorumlandılar. Bir taraf çiçek uzatmanın barışçıl bir mesaj olduğunu savunurken, diğer taraf bunun şiddeti romantize eden bir yaklaşım olduğunu düşünüyor. Sizce bu tür jestler gerçekten bir şeyleri değiştiriyor mu? Yoksa sadece şiddeti meşrulaştıran bir döngü mü yaratıyor? Peki psikolojik ve sosyolojik açıdan bu durumu nasıl değerlendirebiliriz? Selam, merhabalar. Öncelikle otoriter sistemlerde güç ilişkilerinin nasıl işlediğini anlamak önemli. Sosyal psikolojide otoriteye itaat kavramı üzerine yapılan birçok araştırma, bireylerin güçlü figürlere karşı nasıl farklı tutumlar geliştirdiğini inceler. Özellikle Milgram'ın o ünlü deneyi. Stanley Milgram, İkinci Dünya Savaşı sonrası insanlar otoriteye neden bu kadar körü körüne itaat ediyorlar sorusuna cevap aramak için bir deney tasarladı. Tarih 1961. Yer Yale Üniversitesi. Dışarıdan sıradan insanlar basit bir hafıza testi deneyi için laboratuvara çağrılıyor. Kapıdan içeri girdiklerinde karşılarında bir adam var. Beyaz önlüğüyle ciddi ve otoriter bir bilim insanı. Otoritenin sembolü gibi duruyor. Deneye hoş geldiniz, diyor bilim insanı. Bu çalışmada cezalandırmanın öğrenme üzerindeki etkisini ölçeceğiz, diye de ekliyor. Katılımcılara roller rastgele dağıtılıyor. Bir kişi öğretmen, bir kişi öğrenci olacak. Ama katılımcı farkında değil. Aslında öğrenci deneyimizdeki işbirlikçimiz, yani oyuncumuz. İşbirlikçimiz olan öğrenci bir sandalyeye oturtuluyor ve bileklerine elektrotlar bağlanıyor. Deneyimize dışarıdan katılım sağlayan ve hiçbir şeyden haberi olmayan öğretmenin görevi basit. Öğrencimiz yanlış cevap verirse ona elektrik şoku verecek. Başta 15 volt. Ufak bir sarsıntı. Bir şey yok. Ama yanlışlar devam ettikçe voltaj yükseliyor. 30, 45, 75 volt ve sonra 90 volt. Öğrenci inlemeye başlıyor. 120 volt. Ah, bırakın beni diye bağırıyor. 150 volt. Lütfen, kalbim kötü. Deneyden çıkmak istiyorum. Öğretmen elini düğmeden çekmek istiyor ama beyaz önlüklü bilim insanı sert bir şekilde bakıyor. Deneye devam etmelisiniz. 180 volt. Öğrencinin çığlıkları odada yankılanıyor. 210 volt. Lütfen yapmayın, canım acıyor. 270 volt. Çığlıkların yerine sessizlik alıyor. Öğretmen paniğe kapılıyor. Belki bayıldı. Ama bilim insanı tekrar uyarıyor. Deneye devam etmelisiniz. Ve çarpıcı gerçek. Deneye katılanların %65'i 450 voltluk ölümcül şoka kadar gitmeyi kabul etti. Sıradan, eğitimli, vicdan sahibi olduğunu düşünen insanlar. Sadece karşılarındaki bir otorite figürü olduğu için bir başkasına işkence etmeye devam ettiler. Sonuç ne mi oldu? İnsan doğasının karanlık yanı ortaya çıktı. Bir emir aldığımızda vicdanımızı nasıl kapatabiliyoruz? Ne zaman kendi irademizden vazgeçiyoruz? Bu deney insanların otoritenin verdiği emirleri yerine getirmeye ne kadar meyilli olduğunu gösterdi. Aynı zamanda bir güç figürünün altında olduğumuzda kendi ahlaki sınırlarımızı nasıl esnetebildiğimizi ortaya koydu. İnsanlar kendilerine emir veren güçlü bir figür tarafından yönlendirildiklerinde normal şartlarda yapmayacakları şiddet içerikli eylemleri bile gerçekleştirebiliyorlar. Bu polis şiddetinin otoriteye itaat kısmıydı. Bir de başka açıdan bakıldığında otoriteyi temsil etmenin getirdiği psikolojik dönüşümler söz konusu. Güç kullanımı bireylerin empati duygularını bastırmalarına sebep olabilir ve bunu normalleştirebilir. Aynı Philip Zimbardo tarafından yapılan Stanford hapishane deneyindeki gibi. Bu sefer Milgram deneyinin 10 yıl sonrasına, yani 1971'e gidiyoruz. Yer Stanford Üniversitesi. Psikolog Philip Zimbardo bu deneyi tasarlarken tarihin en karanlık insanlık gözlemlerinden birine dönüşeceğini henüz kimse bilmiyor. Zimbardo bir grup gönüllüyü seçiyor. Hepsi sağlıklı, eğitimli, aklı başında genç erkekler. Deney basit. Bazıları gardiyan, bazıları mahkum olacak. Zimbardo bu deneyde insanların üstlendikleri rollere ne kadar hızlı adapte olabileceklerini, güç sahibi olmanın insanları nasıl değiştirdiğini ve baskı altındaki insanları nasıl itaat ettiğini gözlemlemek istiyordu. İnsanlar kendilerine verilen gücü nasıl kullanır? Birey belli bir sosyal rolü benimsediğinde kendi ahlaki sınırlarını ne kadar çabuk kaybeder? Otorite ve güç sıradan insanları zalimleştirebilir mi?
Baskı altındaki bireyler özgürlükleri elinden alındığında ne kadar hızlı çöker? Gibi sorulara yanıt aradığımız bir deney. Deney günü geliyor. Hiçbir şeyden habersiz gönüllüler sabah evlerinde gerçek polis tarafından tutuklanıyor. Elleri kelepçeleniyor, gözleri bağlanıyor, parmak izleri alınıyor. Suçları yok ama kendilerini gerçek bir mahkum gibi hissetmeleri sağlanıyor. Hapishane, Stanford Üniversitesi'nin bodrum katı. Hücreler dar, loş ve klostrofobik. Mahkumlara numaralar veriliyor. İsimleri artık önemli değil. Kıyafet olarak üstlerine sadece hastane önlüğüne benzeyen bir elbise veriliyor. Ve gardiyanlar. Ellerinde coplar, gözlerinde yansıtıcı gözlükler. Onlara tek bir talimat veriliyor. Disiplini sağlayın. İlk gün herkes biraz gergin ama bir olay yok. İkinci gün mahkumlar gardiyanlara karşı koymaya başlıyorlar. Ama gardiyanlar güç kullanma yetkilerinin tadını almış durumda. Bakın henüz ikinci gün. Ve sonra şiddet başlıyor. Mahkumlar aşağılanıyor. Fiziksel cezalar veriliyor. Bazıları çırılçıplak bırakılıp saatlerce hücrelere kapatılıyor. Gardiyanlar kendilerini o kadar kaptırıyor ki mahkumları birer denek gibi değil, gerçek suçlular gibi görmeye başlıyorlar. Sanırım bu deney için en çok elden sonuç, gardiyan rolünü oynayan katılımcıların birkaç gün içinde inanılmaz sadistleşmesi sonucunda 14 gün olarak planlanan deney, 6. günde etik sebeplerle durdurulmak zorunda kalındı. Çünkü mahkumlar psikolojik çöküş yaşamaya başlıyor. Bir mahkum artık delirmek üzereyken Zimbardo bile deneyin kontrolünü kaybettiğini fark ediyor. İzlemek isteyenler için bu deneyi konu alan The Stanford Prison Experiment filmi, deneyin ne kadar hızlı bir şekilde kontrolden çıktığını çok iyi gösteriyor. Bu deneye katılıp gardiyan rolünde olan insanlar ne sadistti ne psikopattı. Hepsi sıradan gençlerdi. Ama sistem onları birer zalime dönüştürmüştü. Onlara verilen güç, onlara verilen yetki içlerindeki kötüyü uyandırdı. Çünkü insan doğası sanıldığı kadar sağlam değil. Koşullar değiştiğinde iyilik de kötülük de düşündüğümüzden çok daha hızlı yön değiştirebilir. Peki gardiyan rolüne bürünenler ya antisosyal veya makyavelist kişilik özelliklerine sahip olsalardı? Bu tür kişiler için şiddet yalnızca bir baskı aracı değil. Aynı zamanda kendi güçlerini pekiştiren, kontrolü ellerinde tuttuklarını hissettiren bir mekanizmadır. Onlar için birine acımak, vicdan yapmak ya da karşı tarafın insani jestleri bir minnet göstergesi olarak değil, zayıflık işareti olarak algılanır. Yani barışçıl bir niyetle çiçek uzatan bir kişinin mesajı karşı tarafta tamamen farklı bir psikolojik kodlamaya yol açabilir. Otoriteyi temsil eden kişi tarafından bir güç gösterisi fırsatına dönüşebilir. O çiçeği eline alan kişi için bu bir barış simgesi değil, karşı tarafın zayıf olduğunun bir kanıtıdır. Çünkü bu tip kişilik özelliklerine sahip bireyler gücün tek taraflı bir olgu olduğuna inanır. Ya baskı kurarsın ya da baskı altında kalırsın. O çiçeği uzatan kişi bu tip kişilik özelliklerine sahip bireyler için yalnızca bir muhalif değil, ezilmesi gereken bir figür haline gelmiştir. İşte tam da bu nedenle iktidarı elinde bulunduran bireyler için şiddet yalnızca bir baskı aracı değil, psikolojik üstünlüklerini kanıtladıkları bir sahneye dönüşür. Biz bunu tarih boyunca tekrar tekrar gördük. Güç sınırlandırılmadığında yozlaşır ve yozlaşan güç er ya da geç kendisine boyun eğenleri ezmeye başlar. Bununla birlikte güç sahiplerinin genellikle daha az hesap verme sorumluluğu taşıdığı toplumlarda bu tür eylemlerin bir istismar döngüsü yaratabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Sosyolog Zygmunt Bauman, Modernite ve Soykırım adlı eserinde soykırımların ya da büyük insan hakları ihlallerinin yalnızca çılgın diktatörlerin ya da kötü insanların eseri olmadığını, aksine modern toplumların bürokratik yapıları içinde sıradan insanların nasıl bu suçlara ortak hale geldiğini gösterir. Yani bir devlet aygıtı insanları sistemli bir şekilde şiddete yönlendirdiğinde bireylerin etik kaygıları zamanla silinir. Bunu en çarpıcı şekilde Nazi Almanyası'ndaki Adolf Eichmann örneğinde görüyoruz. Eichmann, Nazi rejimi sırasında Yahudilerin toplama kamplarına gönderilmesinden sorumlu bürokratlardan biriydi. Ama kendisine sorulduğunda ben sadece emirleri uyguladım diyordu. Bu durum Bauman'ın işaret ettiği gibi modern devletlerin şiddeti rutin bir işleyiş haline getirebildiğini gösteriyor. Bürokrasi şiddeti kişisel bir eylem olmaktan çıkarıp mekanize bir süreç haline getiriyor. Böylece insanlar yaptıkları korkunç şeylerin ahlaki boyutunu sorgulamadan görevlerini yerine getiriyorlar. Benzer bir örnek Türk tarihinde de var. 12 Eylül 1980 askeri darbesinde işkenceler, haksız gözaltılar ve idamlar yaşandı. O dönemde birçok insan biz sadece görevimizi yaptık diyerek insan hakları ihlallerine göz yumdu. İşkence yapan memurların çoğu bunun bir devlet görevi olduğunu düşündü
ve etik kaygılarını bir kenara bıraktı. İşte tam da Bauman'ın söylediği şey buydu. Otorite sistemleri bireyleri düşünmeden hareket eden dişlilere dönüştürebilir. Bugün de otoritenin verdiği güçle hareket eden polisler baskıyı rasyonelleştirebilir. Biz sadece güvenliği sağlıyoruz ya da biz de emir kuluyuz diyerek sert müdahaleleri normalleştirebilirler. Oysa bu modernite içinde şekillenen bir tahakküm sisteminin sonucudur. Ve bu sistem sorgulanmadıkça tarihte olduğu gibi yeniden üretilmeye devam eder. Diğer taraftan çiçek uzatma gibi eylemler sembolik olarak önemli bir barış mesajı içerebilir. Ancak burada asıl kritik nokta bu tür eylemlerin ne ölçüde değişim yaratabileceğidir. Eğer bir sistemde şiddet uygulayanlar cezalandırılmıyor ve hesap vermiyorsa, onlara gösterilen iyi niyet jestleri çoğu zaman yapısal bir değişim yaratmaz. Aksine bu jestler şiddet uygulayanların vicdani yüklerini hafifletmelerine ve kendi eylemlerini meşrulaştırmalarına olanak tanır. Bu nedenle baskı altındaki bireylerin şiddete karşı nasıl bir strateji izlemesi gerektiği konusu hem tarihsel hem de psikolojik açıdan dikkatle ele alınmalıdır. Çoğu durumda en etkili mücadele yöntemi, net bir duruş sergileyerek şiddetin normalleşmesine karşı koymaktır. Otoriter rejimlerde şiddetin meşruiyet kazanmasının en büyük yollarından biri, mağdurların bile zamanla durumu kabullenmeye başlamasıdır. Baskı altında kalan kesimler hayatta kalma içgüdüsüyle bazen baskıyı uygulayanlarla uzlaşma yoluna gidebilir. Ancak bu uzun vadede daha büyük bir tehlikeyi beraberinde getirir. Baskının olağan bir hale gelmesi ve toplumun bunu kabullenmesi. Eğer bu müdahaleler olağan karşılanır, hatta bazı kesimler tarafından desteklenirse, baskıyı uygulayanlar bu yöntemlerin işe yaradığını düşünerek daha da pervasız hale gelebilir. Provokasyonlara izin vermeden yapılan protestolar ya da boykotlar tam da bu yüzden güçlü bir direnç aracı olabilir. Yani videonun sonlarına doğru şunu artık biliyoruz ki iyi niyetle yapılan her jest karşı tarafın algısı doğrultusunda farklı bir anlama bürünebilir. Bu yüzden güç ilişkilerinin nasıl işlediğini anlamak, bireylerin nasıl tepkiler vereceğini analiz etmek ve toplum içindeki dinamikleri doğru değerlendirmek son derece önemli. Siz anayasal hakkınız olarak adaletsiz bulduğunuz kararlara karşı hiçbir şey ya da hiç kimseye zarar vermeden yürüyüp eylem yapıyorsunuz. Fakat bu sırada uzatılan her çiçek, her barış dalı, polislerin içindeki kötü niyetli bazı insanlara sizin şiddetinize karşıyız ama size çiçek veriyoruz gibi bir mesaj vermeye devam ederse, bu her seferinde başka sokakta bir çocuğa atılan plastik mermileri veya başka bir gencin gözüne sıkılan biber gazına katkı sunabilir. Çünkü bu çiçek polislerin içindeki bazı kötü niyetli kişiler tarafından barışçıl bir tavır değil, şiddetle beslenen sessizlik ve kabulleniş hali olarak algılanır. Diyorum ve hepinize ruh sağlığınızın çok güzel olacağı günler diliyorum. Hoşça kalın.